ev baklavam fırından çıktı. Şerbeti dökmeden önce bakar mısınız ne kadar güzel kabardı. Bunu sizlere göstermek istedim. Kat 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 kat. Şimdiden pul pul dağılıyor. Çünkü baklavamız tam 60 kat. Ara katlarıyla birlikte 100 kat oluyor. Bu güzel tarifimi lütfen kaçırmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Ev baklavası 60 katlı baklavamın şerbetini verdim. Demlenmesini bekliyorum. Fakat şu güzelliği görmeniz için tekrar çekiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servenin Mutfağı'na abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Merhaba arkadaşlar, Servenin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere evde baklava nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla anlatıyorum. Sizler de evde baklava yapabilirsiniz. Bir adet taze yumurtam var. Bunu güzelce çırpıyorum önce. Beyazı ile sarısı mutlaka güzelce karışsın. Karıştırma emin olduktan sonra sütümü ilave ediyorum. 125 mililitre sütüm var. ...125 mililitre ev yoğurdum var. Probiyotik kendi yapmış olduğum. Ev yoğurtları çok güzel hamurlarınızı kabartıyor. Çünkü içerisinde probiyotik olduğu için tercih hamur işlemlerinde ev yoğurdu kullanırsanız daha faydalı sonuçlar alırsınız. 125 mililitre ayçiçek yağı var. Tuz, bir tutam tuz. Parmak ucuyla yarım çay kaşığı tuz mutlaka koyun. 2 yemek kaşığı elma sirkem var. Hepsini karıştırdıktan sonra unumuzu eliyoruz. 200 mililitrelik unlarımı dökmeye başlıyorum. 2 bardak. 3. bardağımı ilave ediyorum. Mutlaka ununuzu eleyin. Baklavalık un kullandım arkadaşlar. Normal un değil. Baklavalık un. Ayrı 2 bardak daha ilave ediyorum. 5 bardak. Ve elemeye devam ediyorum. Bunun markasına göre bu yoğunluk artabilir, eksiltebilir. Şu anda 5 bardak size göstermek için öncelikle bir karıştırıyorum. Daha sonra masamda yoğurmaya devam edeceğim. 6. su bardağı unumu da masama iniyorum. Ve üzerine hazırlamış olduğum içi bırakıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi masadaki 1 bardak unumu hamuruma güzelce yediriyorum. Zaten içinde yağ, yumurta, süt olduğu için arkadaşlar bunun açımı çok kolay oluyor. Pamuk gibi bir hamur olacak. Şöyle yedire ben bunu yoğuruyorum arkadaşlar. Sistem bu. Şöyle açarak. O zaman açılması çok kolay olacak sizlere. Bakın. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu şekilde. Pamuk gibi. Şöyle ortası bir kesiyorum. Burası tamamdır. Şimdi 6 tane bezemi hepsini şu şekilde bezeler haline getiriyorum. Bakın. Şöyle kapatıyorum. Havasını içine alıyor. Bezem hazır. Bunu hemen altına nişasta, buğday nişastası kullanıyorum bu tarifimde. Bu şekilde bırakıyorum. 6 parçayı ayırmış olduğum hamurumun üzerine biraz nişasta serpiyorum. Güzelce sarıyoruz. Kesinlikle hava almaması gerekiyor. Çift kat sarıyorum. Bakın çok güzel oldu. Şimdi yarım saat dinleniyor. 300 gram tereyağım var. Kısık ateşte eritiyorum. Sade yağ yapacağım. Arkadaşlar 1 tatlı kaşığı tereyağıyla
Tepsimi böyle güzelce yağladım. Bakar mısınız? Yağımı kısık ateşte güzelce erittim. Şu ayranlarını kesinlikle istemiyoruz. Bu ayranları baklavamızda kararma yapar. Şimdi bu ayranlarından kurtuluyoruz. Tülbentten, ters süzgeçten geçiriyorum. Şimdi şu zemini çeker misin? Bakın şu anda sade yağımızı elde etmiş olduk. Hamurum yarım saat dinlendi. Şöyle ucundan keserek hemen alıyorum. Ve hemen kapatıyorum ki diğerleri kurma yapmasın. Nişasta alıyorum ve açmaya başlıyorum. Zaten açmanıza hiç gerek yok. Bakın şöyle yaptığınız anda kendi gidiyor. 2 kere bakın. 2. Üçüncüde bakın ne kadar büyük oldu. Şimdi şöyle buğday nişastamızı bir zemine biraz sürüyoruz. Şöyle sarmadan bakın arkadaşlar kare bir şekilde açtım. Şimdi hazır. Güzelce yapışmaması için. Çünkü hamurum çok yumuşak. Baklava hamuru. Daha sonra kesmeye başlıyorum. Şimdi tekrar bakarsın nişasta az geldiyse hemen nişasta ilave ediyoruz. Şimdi şöyle önce bu katını bu şekilde hazır paketimiz. Dinlenecek. Tekrar açacağım. Aralarını şu şekilde bir yapıştırıyorum. Üzerine tekrar nişasta koyuyorum. Önce şöyle ezerek bakın. Tepsi büyüklüğünde şimdi açacağım hamurumu. Şimdi şöyle biraz nişasta serptim. Şu anda 10 kat birden açmış oluyorum. Bakın nasıl genişliyor. Görüyor musunuz? Bakın. Hep bir ters köşesinden devam ediyoruz. Bu şekilde açmaya. Tepsimizi şu şekilde arkadaşlar. Bakın kesiyoruz. Hamurumuzu alıyoruz. Şöyle kesin. Üzerinde kalan nişastaları serpiyoruz. Şu anda elimde bulunan hamur tam tamına 10 kat arkadaşlar. Yerleştirirken koptu arkadaşlar. Hamurumuzu parmak aralığımı görüyorsunuz. Bu şekilde bu incelikte 10 kat hamur oldu. Bir tek açmamızda. Şimdi şunu da koptan yerine koyuyorum. Ve ben çok az yağ döküyorum. Eğer böyle arasını yağlarsanız baklavanız hamur olmaz. 10 kat şimdi koydum yufkamı. Arasına koyuyorum. Bu 60 kat yufkadan olmuş olacak. Sebebi baklavanızın çok iyi pişer ve birbirine değmediği için aralarının
kesinlikle hamur olmaz. Püf noktası bu arkadaşlar. Hazırlamış olduğum hamurumu bakın bu şekilde üzerine kapıyorum. Şu 10 kat tekrar 20 kat oldu şu anda. Bu sade yağ hem bir kıyır kıyırlık yapıyor arkadaşlar. Hem de hamurumuzun, baklavamızın hamur olmamasını sağlıyor. Alt katı çok az ceviz koydum fark ettiyseniz. Çünkü alt kat olduğu için yükseldikçe cevizi biraz daha artırıyorum. 3 kat yerleştirmiştim arkadaşlar. 4. katımı da bu şekilde açtım. Şöyle fazla nişastasını serptikten sonra 4. katı da bu şekilde yerleştiriyorum. Fakat her defasında yerleştirirken şu kenarlarını şu şekilde sıkıştırın arkadaşlar. Bakın. Eğer videomu beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen arkadaşlar zil tuşuna basınız. Merdane ile açmıştım. Bunu da sizin için oklavayla da açılabileceğini göstermek için bunu oklavayla açtım. Şöyle yapıyorsunuz. Bakın şöyle yapınca kendiliğinden nasıl bir genişleme yapıyor. Mesela bir defa burada şu anda bu yufka tam 10 kat arkadaşlar. Şimdi tepsimi koyuyorum ve kesiyorum. Evet, şimdi kesim işlemimiz başlıyor. Tepsimi alayım. Arkadaşlar bütün artan parçaları da 4. katın üzerine koydum. Şimdi cevizimi ilave ediyorum. Son üst kat 2 kata ceviz ilave etmeyeceğim. Şu açmış olduğumuz yufkayı, son alt 10 katlı yufkayı üzerine koyuyorum. Bu 5 oldu bakın. Ben tüm püf noktalarını veriyorum ki sıfırdan arkadaşlarım bu baklavayı yapabilsin diye. Evet, videolarım uzun oluyor ama ben yemek yapmasını bilmeyenler için benim kanalım. Yemek yapmasını bilenler kısa videoyu tercih ediyorlar ama yemek yapmasını bilmeyen püf noktalarını kısa videoda verilmiyor. Bakın şimdi 5. katını koydum. Sade yağımdan bir kaşık daha alıyorum. Şu şekilde. Ve yağlıyorum. Kestikten sonra şöyle biraz sallıyorum. Üzerinde nişasta kalmaması için. Daha sonra yağlamış olduğum son katın üzerine şu şekilde kapağımı bırakıyorum. Bu son 6. katım. Aslında aradaki koyduğumuz parçalarla birlikte baklavamız 100 kata yaklaşıyor arkadaşlar. Güzelce şu son katını şöyle bir sıkıştırma işlemi yapıyoruz. Önce 4'e bölüyoruz. Hepsini gösterirsem çok uzun oluyor arkadaşlar. 4'te birini göstereceğim size. Bakın. Şimdi şöyle 4'e bölüyoruz öncelikle. Tabii çok kalın olduğu için bunun için kalın bıçak kullanın. Daha rahat. Tekrar dilim. Şöyle tutuyorum. Artık açılmaya başladı. Tam bakar mısınız? Bir baklava dilimi. Burada artık sona kadar gitmiyorum. Bakın 1-2 dilim oldu. Şimdi
Aynı yerin karşısına tekrar bakın kesiyorum. ...60 kat ara katları ile birlikte tam 100 kata denk gelen baklavam bu şekilde hazır pişmeye gidecek. Fakat şu güzelliği sizin görmenizi istedim. Bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi üzerine sade yağını, ılık sade yağını veriyorum. Bakar mısınız? Yağımız ne kadar güzel oldu. Toplamda 300 gram sade yağ kullandım. Arkadaşlar. 2-3 dakika ben bekliyorum çekmesini. Şimdi önceden ısıtılmış 160 derece fırında tam 1,5 saat pişecek. Arkadaşlar hiç acele etmeyin. Yoksa baklavanız hamur olur. Bakın şu şekilde her yerine eşit gelecek şekilde 200 mililitrelik bardakla 5,5 su bardağı şeker, yine 200 mililitrelik bardakla 6 su bardağı suyu birleştirerek kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetimin şekeri eriyene kadar karıştırıyorum, kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim kaynadı. Bu aşamada 2 dilim limon ilave ediyorum. Hem mis gibi koku verecek hem şekerlenmesini önleyecek. Şimdi büyük ocağı söndürüyorum. Kahve ocağının yarısında bir 25 dakika gerçek şerbet olmasını bekliyorum. Şerbetim 25 dakika kaynadı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. 60 kat baklavamız, bakar mısınız, pişiyor. Bir 20 dakikası var. İyice kızarmasını bekliyorum. Şimdi fırınımı kapadım. Ev baklavam pişti. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu. Bu güzel tarifimi lütfen kaçırmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı, puan vermeyi, beğenmeyi unutmayınız. Bundan çıktı, tam 5 dakika bir o yüksek sıcaklığının geçmesini istedim. Şu güzel çiçek şekline bir bakar mısınız yıldızlarımın? Bu şekilde bakın pul pul dağıldı. Şöyle düzelteyim ve yavaş yavaş veriyorum. Çünkü çıtır çıtır olup kabarmışlar. En az 3 saat. Baklavamızı yemeniz için en az arkadaşlar bir gece bekletirseniz tüm şerbeti çektikten sonra demleniyor. Muhteşem oluyor. Ev baklavası 60 kat şerbetini verdim. Bakar mısınız? Yavaş yavaş çekmeye başladı. Şimdi bir en az 3 saat, soğuması da tam 6 saat oluyor arkadaşlar. Demlenmesini bekliyorum. Sunum aşaması. Şunu göstermek istiyorum. Bakar mısın? Çıtırtıyı duyuyor musunuz arkadaşlar? Ve pul pul atıyor. Tam soğumadı bu. Soğuyunca daha da güzel olacak. Bakın pulları görüyor musunuz? Şu pulları. Buyurun arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle pul pul dökülüyor bak.